Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün de Agra'ya 40 kilometre uzaklıktaki Moğollara başkentlik yapmış olan Fatehpur Sikri şehrine geldik. Burada Ekber Şah'ın yaşamış olduğu mekanları size göstermeye çalışacağım. Şimdi buradaki gördüğünüz parlamento binası. Kısaca böyle buradaki bahçeden size buraları göstermeye çalışayım. Şuradaki gördüğümüz parlamento binası arkadaşlar İslami motiflere göre yapılmış. Hemen sol tarafında gelen misafirlerin ağırlanması için yapılan yer Hindu tarzında yapılmış. Bir de hemen şu taraftaki görülen yapı ise Budist tarzında. Bir de daha ileride bir yapı var. O da Çin mimarisi tarzına göre yapılmış arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman İslami motiflere göre yapılmış. Burası da arkadaşlar buraya gelen kralların, sultanların geçici süre oturmaları için yapılmış bir yer. Burası Hindu ve Müslüman motifleriyle dekore edilmiş. Şurada arkadaşlar ben size bir şey göstereyim. Burada 4 tane böyle işaretlenmiş yer var. Bir burada, bir şurada ileride, bir şurada çocukların olduğu yerde, bir de burada böyle bir yer var. Burası dans etme yeriymiş arkadaşlar. Tabii çünkü şurada açık görülen alanlarda krallar oturuyordu, sultanlar oturuyordu. Gelen misafirleri bu alanlarda oturuyorlardı. Buradaki dans eden bayanları buralarda izliyorlardı. Burası zaten geniş bir böyle bir avlu. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar burası da sarayın yüzme havuzuymuş. Burada sadece bayanlar yüzüyormuş. Burası yağmur sularından doluyormuş. Böyle göstereyim ben size. Şurası da krallığın ana sarayıymış. Şurada tam karşıda görülen. Budist eşi mesela şu tarafta oturuyormuş. Burası da Müslüman eşinin konakladığı yermiş. Yani tabii böyle yüzmeye falan gelirken burada mesela kıyafetlerini falan hazırlıyormuş arkadaşlar. Şimdi burası makyaj odasıymış. Yani Ekber'in Türk olan, Müslüman olan eşinin makyaj odasıymış. Yani havuzda geldiği zaman, girdiği zaman buradaki havuzu böyle göstereyim. Çıktıktan sonra burada makyajını falan tazeliyormuş. Bir de bakın zaten burada da gösteriyor. Yani Ekber Şah'ın bir tane eşi Türkmüş arkadaşlar. Rükiye Begüm. Zaten isim de belli zaten dediğim gibi. Şurayı göstereyim. Rükiye Begüm. Tabii bağ, bahçe yani bunlar sarayın ahalisi tarafından kullanılıyormuş. Bu arada burası arkadaşlar 1571 yılı ile 1585 yılı arasında kullanılmış. Buraya çok yağmur düşmediğinden dolayı burayı terk etmek zorunda kalmışlar. Moğol imparatorlarının en önemlilerinden biri olan Ekber 13 yaşında tahta çıkmış. Moğol tarihinde bilge ve adil bir sultan olarak biliniyormuş fakat Ekber okuma yazma bilmiyormuş. Hintçe ve Sanskritçe dilinde, Farsça dilinde 40 bin tane eseri tercüme ettirerek kendisine okutmuş. Yani Ekber'in divanında Hindu vezirler falan da varmış. En önemlisinin Raja Birbal olduğu söyleniyor. Hatta şöyle bir şey olduğunu duymuştum. Bu Ekber'le Hindu vezir bir yarışma düzenleyelim demişler. Yamuna nehrine demişler. Soğuk sularına sabaha kadar bir tane adam demişler koyalım. İçinde sabaha kadar kalmayı becerebilen bir kişiye ödül vereceğiz, hediye vereceğiz demişler. Ama maalesef kimse dayanamamış. Sadece bir kişi dayanabilmiş.
sabaha kadar kalmış. Soruyorlar, ya diyorlar ki yani sen nasıl dayanabildin bu kadar, böyle nasıl durabildin? Sarayın uzaktan görülen ışığının kendisini ısıttığını söylemiş. Fakat bu açıklama sebebiyle yani vezirler falan kimse inanmamışlar. Tabi Sultan Ekber de buna inanmamış. Bundan inanmadığından dolayı da hediye vermeyi kendisine kabul etmemiş. Yani demiş ben hediye vermeyeceğim. Bu Raca Birbal da bundan sonra divan toplantılarına katılmaz olmuş yani. Katılmama nedenini demiş öğrenmek için gelen elçilere de mercimekli pilav pişirmekle meşgulüm demiş. O yüzden hep geri çevirmiş. Yani böylece pilavı pişmesi haftalarca sürünce Raca Birbal saraya davet edilir. Basit bir pilavın pişmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü soran Sultan Ekber'e ise Raca Birbal'ın yanıtı pilavını sarayın uzaktan görülen ışığında pişirdiğini söylemek olur yani. Böyle bir ilginç bir hikayesi var arkadaşlar bunun. Vezirin ne demek istediğini anlayan Ekber fakir yarışmacıya kazanmış olduğu ödülü verir. Bu gerek Ekber'in gerekse de o dönem yöneticilerinin nasıl insanlar oldukları hakkında en güzel bir hikayedir arkadaşlar. Ekber bütün dinleri bir araya getirmek istemiş. Yani Ekber'in esas hedefi oymuş. Bütün dinleri bir araya getirerek tek bir din haline getirmek bunun gayesi. Ne yapmış? Hindu, Budist, Müslüman, Hristiyan, ondan sonra Yahudilik, bildiğiniz bütün dinlerin içerisinden güzel şeyleri alarak bir din haline getirmeye çalışmış. Kendi eşlerinin dinlerini de güzel olan şeyleri de bir araya getirerek dini ilahi diye bir din oluşturmaya çalışmış. Başarılı olamamış. Tabii Ekber'den sonra gelenler onu kaldırmışlar. Bu dini ilahi kaldırmışlar arkadaşlar. Ekber'le ilgili bilgileri tekrar anlatmaya devam ediyorum. Ekber Şah erkek çocuğu olmadığından dolayı, çünkü o kadar yani evliliği vardı ama bir türlü bir erkek çocuğu olmuyordu. En sonunda bunu böyle araştırdı. Acaba ne yaparım, ne ederim diye. Sonra bir Sufi derviş olan Salim Çisti'yi izleyerek geldiği bu yerde, yani Fatihpur Sikri şehrini kurmuş. Bu şehirde erkek çocuğu dileği de gerçekleşmiş. Yani buraya geldiği zaman bir tane de erkek çocuğu olmuş ve bu erkek çocuğu da Müslüman eşinden olmuş. Ne var ki şehrin kurulduğu yerde yeterli derecede su olmadığı için Fatihpur Sikri kısa sürede terk edilmek zorunda kalmış. 14 sene boyunca yaşamışlar. 4 asır sonra da gayet iyi durumda bulunuyor yani. Yani bu kadar zamandır, bu kadar zaman geçmesine rağmen de hala da iyi derecede görünüyor. Şimdi Ekber Şah 1605 yılında vefat etmiş. Vefat etmeden evvel 1590 yılında da sultanlık oğlu Cihangir Şah'ın eline geçmiş. Yani Cihangir Şah artık yönetimi ele almış. Tabii yönetim ele geçirildiği zaman da Cihangir Şah, onlar o zaman sultanlığın başkenti Agra'ymış arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki yapı ise Hristiyan eşinin konakladığı yapıymış. Bir diğer eşi olan Selime Sultan'ın yaşamış olduğu saray burası arkadaşlar. Tabii Moğol imparatorlarından Babür Şah bu ülkeye ele geçirdiğinde buraları yönetmiş. Babür Şah vefat ettikten sonra oğlu olan Hümayun sultanlığın yönetimini, krallığın, imparatorluğun yönetimini ele geçirmiş. Onun elindeymiş. Ondan sonra yerine oğlu Ekber Şah buraların imparatorluğunu yapmış. Tabii Ekber Şah bu sarayı kurduğunda yani bu kadar kısa bir sürede burayı terk edeceğini düşünmüyordu. Bu sarayın yapımı 12 yıl sürdü. Burası bayağı büyük bir saray. Bayağı büyük bir şehir, büyük bir kompleks yapı. Yani bu kadar kısa sürede buraları terk etmeyi düşünmüyorlardı. 12 sene boyunca burayı yaptılar ama sadece 4 yıl kullanabildiler arkadaşlar. Çünkü yani gerçekten büyük su sorunu yaşadılar. Büyük su sıkıntısı çekince de burada durmanın bir anlam ifade etmeyeceğini düşünerekten baktılar ki yani suya bir çözüm bulamayacaklar.
O yüzden sultanlığı, imparatorluğu Yamuna Nehri'nin kenarına taşımak zorunda kaldılar. Oralarda artık hayat sürmeye başladılar. Böyle gayet temiz kalmış, yani tertemiz. Tabi burası da Selime Sultan'ın ikametgah yeri. Evet arkadaşlar, Ekber Şah'ın Cihangir adındaki oğlu olunca tabi saray büyük su sıkıntısı çekince mecburen Yamuna Nehri'nin kenarında olan Agra'ya taşınmak zorunda kalmışlar. Zaten Cihangir Şah'ın oğlu da Şah Cihan, Taj Mahal'ı yaptıran imparator. Bir de Cuma Mescidi'ni size göstermeye çalışayım. Yani Cuma Camisi, Cuma Mescidi diyorlar buraya. Bakın arkadaşlar, dekorasyonu görüyorsunuz. Böyle güzel dekore edilmiş. Burası böyle bir mahalle. Şöyle bir geleyim. Burayı da göstereyim. Ben daha önce de buralara gelmiştim. Şurayı göstereyim arkadaşlar. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Görüyor musunuz? İslami motifler. Tabii bu kapının üzerinde tam olarak ne yazıyor emin değilim, bilmiyorum. Ama şu kapının üzerinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yapılmış arkadaşlar. Burası Fatihpur arkadaşlar. Aslında Fatihpur Sikri diyorlar, yani birleşik olarak. Ama şu an bizim bulunduğumuz yerin ismi Fatihpur. Buradaki görünen, yani buralarda görünen şu küçük mezarlar da arkadaşlar Selim Çisti'nin ailesinin kabristanı. Selim Çisti'nin de metfun bulunduğu kabristan, yani türbe şurası. Şu beyaz olan, beyaz mermerden yapılan yer. Burası esasında 2 bölüm halinde yapılmış. Sikri sadece yaşama yeri, yani Ekber Şah'ın ailesiyle, çoluk çocuğuyla yaşadığı bölüm. Burası da Cama Mescidi dedikleri Cuma Camisi'nin bulunduğu yer. Şu an dolaştığımız yer arkadaşlar Selim Çisti rahmetullahi aleyhin ailesinin kabristanı. Burası bayanların olduğu bölüm. Yani bayanların kabirlerinin bulunduğu bir kabristan arkadaşlar. Böyle göstereyim ben size. Şimdi dışarıdakini de göstermiştim zaten. Dışarıyı bir daha göstereyim. Şurada dışarıda görünen kabristan da arkadaşlar ailenin erkek üyelerinin metfun bulunduğu yerler arkadaşlar. Şurası da bir başka bölüm arkadaşlar. Tabi buralar biraz böyle bakımsız, temizlikten uzak, kapalı bir mekan arkadaşlar. Çisti tarikatının bir alimi Selim Çisti'nin ailesinin metfun bulunduğu bir kabristan arkadaşlar. Şu an Fatihpur'dayız. Burada böyle bir havuz var arkadaşlar. Bu havuzda bayanlar, erkekler abdestlerini alıyorlar böyle. Tabii buradaki imkanlar böyle arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, çocuk havuzdan alıyor, ayaklarını yıkıyor, abdestini alıyor. Burası Cama Mescidi. Şurası şöyle bir yer arkadaşlar. Burası da Selim Çisti'nin türbesi. Hep beraber bir içeri girelim, bakalım içeride nasıl bir ritüel var, neler yapıyorlar. Hep beraber bir görelim arkadaşlar. Güzel bir şekilde dekore edilmiş buralar.
600 yıl önce buralar böyle yapılmış arkadaşlar. Bir tane de başımıza plastikten bir tane bir şey başımıza koydular arkadaşlar. İçeriye girdik. Selamünaleyküm. Burası Selim Çisti'nin kabristanı. Buraya geliyorlar, böyle örtüleri koyuyorlar buraya. Bu örtüleri dışarıda satın alıyorlar tabi. Dedi ki arkadaş bana, buradaki örtüleri dedi genellikle dedi yardım maksatlı alıyorsunuz. Yardım maksadıyla aldığınız o örtüler buradaki kimsesiz çocuklara, kimsesiz yetim çocuklara yardım etmek için kullanılıyor. Yani oradanki gelen gelirler onun için kullanılıyor dedi arkadaşlar. Şurada da mesela bakın 3 adet seccade gibi yer yapmışlar. Burada da ibadet etmek isteyenler için de böyle bir yer var arkadaşlar. Tabi burada Hindistan'ın genelinde camilerde ve türbelerde böyle ipleri görebiliyorsunuz. İnsanlar dileklerini dilemek için bu ipleri alıyorlar. Para bağışında falan da bulunuyorlar burada. Şöyle bir yapı arkadaşlar. Hani hepiniz buraya gelmeyebilirsiniz. O yüzden ben burayı böyle çekip size göstermeye çalışıyorum. Güllerini falan döküyorlar üzerine. Abi farklı bir abi, yani burası çok ne bileyim yani, şaşırdım yani. Bakın hanımefendi mesela poşetin içinde gülleri çıkardı, buraya döktü. Tabii en güzel yapılması gereken şey buraya gelip bir Fatiha okumak, dua etme kendisine, ama maalesef buralarda böyle beklentiler var. Bak mesela bu kafamıza böyle şeyi vuracak. Thank you. Böyle tavus kuşunun tüylerini kafaya vuruyor. Para atıyor. Böyle bir yer arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de yeni bir videonun daha sonuna geldik. Burada Agra'ya yaklaşık olarak 40 kilometre uzakta bulunan Fatihpur Sikri bölgesine geldik. Şu an Fatihpur Camisi'nin, Cuma Camisi'nin önündeyim. Bu bölgeden böyle görüntüler elde etmeye çalıştık. Umarım video hoşunuza gider. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için umarım kanalıma abone olursunuz. Like ve yorum atarsanız çok memnun kalırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.